Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlere bir kirişin derinliği genişliğinden neden daha çok önemlidir bundan bahsetmek istiyorum. Bunun sebebi atalet momenti ile yani eylemsizlik momenti ile alakalıdır. Eylemsizlik momentinin tanımına baktığımızda bir cismin şekil değiştirmeye karşı gösterdiği direnç demek. Hareket ediyorsa hareketine devam etmek ister. Duruyorsa durmasına devam etmek ister. İsteğin büyüklüğü dikdörtgen cisimler için şurada gördüğünüz I yani atalet momenti sembolü cismin kendi merkezine göre, B genişlik, H küp, H da yüksekliği bölü 12. Yani atalet momenti yüksekliğin kübüyle orantılı. Genişlik kendisiyle, yüksekliğin ise kübüyle orantılı derecede artıyor. Peki bu B ve H tayin edilirken neye göre tayin ediliyor? Şurada gördüğünüz gibi malzemenin boyuna dik olarak alınmış kesit alanında atalet moment ekseni yük yönüne dik olmalıdır. Kesit bu şekilde durduğunda B şuradaki genişlik, yan durduğunda B aşağıdaki genişlik olarak hesaplanıyor. Atalet momentini, eylemsizlik momentini daha iyi kavramak için şöyle düşünebilirsiniz. Bir gofreti normal şekilde tutup ısırdığınızda gösterdiğiniz kuvveti, direnci düşünün. Bir de gofreti dikine tutup ısırmaya çalışın. Bir cetveli normal bir şekilde eğip bükmeyi uyguladığınız kuvveti düşünün. Bir de dikine uyguladığınız kuvveti düşünün. Bu atalet momentinin yüksekliğin kübüyle çalışmasından dolayı getirdiği bir özelliktir. İnşaatlarda uyguladığımız döşeme sistemlerinde kullandığımız kirişlere bakarsak 3 çeşit fotoğraf var burada. Birinde kirişli döşeme, birinde asmolen döşeme, en altta da kirişsiz döşemeyi görüyorsunuz. Kirişli döşemede kirişler yüksek olduğu için biz statikçilerin tercih ettiği bir döşeme tipidir. Deprem dayanımı açısından daha iyi olduğu için. Asmolen döşemelerse genişliği fazla, yüksekliği az olan kiriş tasarımı yapılır. Bunda da atalet momenti düşük olduğu için daha olumsuzdur. En altta da kirişsiz döşeme. Takriben 20 santimlik, 25 santimlik bir döşeme ve hiçbir kiriş izi yok. Bu da depreme karşı en kötü davranışı gösteren kiriş ve döşeme tipidir. Şimdi kirişli ve asmolen döşemelerde genel olarak kullanılan iki kiriş ebatını birbirlerine karşı kıyaslayalım. 25'e 50 ve 50'ye 32 iki kirişimiz var. Genişliği 25 santim, yüksekliği 50 santim, ötekinin de genişliği 50 santim, yüksekliği 32 santim. Hacim olarak baktığımızda sarkık kiriş 0,125 metreküp, yatık kirişimiz, asmolen kirişimizde 0,16 metreküp çıkıyor. 50'ye 32'lik kiriş daha çok beton harcamasına sebep olacak ve de daha ağır olacak. Biri 312 kilogram, öteki 400 kilogram geliyor. Peki bunların atalet momentlerine bakarsak ne oluyordu? BH küp bölü 12'den yüksekliğin 50'nin kübüyle hesaplıyoruz. 240.416 santimetre üzeri 4 çıkıyor ilk kirişimizin. Daha hafif olan kirişimizin 260.000 çıkıyor. 50-32'lik yatay kirişimize baktığımızda da yatık kirişimize baktığımızda da 136.533 santimetre üzeri 4 atalet momenti çıkıyor. Kendi ağırlık merkezine göre. Hem maliyet olarak daha az hem de binaya ağırlık olarak daha az ağır yani daha az deprem kuvveti oluşturacak bir kiriş tasarlıyoruz. Öteki kirişimize göre 2 kat fazla atalet momenti elde ediyoruz. Bunun için kiriş derinliği bizim için çok önemlidir. Bu sebeptendir ki asmolen tasarımlarda duvar üstüne gelen kirişleri 50'ye 32 değil 25'e 50, 30'a 50 bu sebepten tasarlanır. Depreme karşı daha dayanıklı bir tasarım yapmak için. Kolonları bir tasarım yaparken bir planda nasıl dağıtmaya çalışıyoruz? X ve Y yönlerine binanın da tabii ki şekline bağlı olarak mümkün olduğunca eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Bunun da sebebi budur. Hem X yönünden hem Y yönünden gelen depremler için kolonların uzun kenarlarının BH küp bölü 12 dediğimiz için uzun kenarların kübünde çalışacağı için kolonları sadece bir yönde koyarsak bu sefer öteki yönden gelen deprem kuvvetine karşı zayıf olacaktır. O taraftaki
haşlar düşük kalacaktır. Perdeler de bu sebepten dolayı deprem kuvvetinin büyük bir kısmını üstüne çeker. 30'a 50'lik bir kolonda 50'nin kübü ile 2 metrelik bir perdenin kübü arasında çok fark olacaktır. Bu sebepten dolayı kirişlerin derinliği bizim için önemlidir. Kolonların uzun kenarlarının düzgün dağıtılması bizim için önemlidir.